Herkese merhabalar. Orta Doğu'da taşlar sadece yerinden oynamıyor. Bölge 10 yıllardır görülmemiş bir jeopolitik fırtınanın tam merkezine sürükleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak için yayınladığı acil tahliye emri, Donald Trump'ın Kürt aktörlere yönelik doğrudan ultimatomu ve Azerbaycan sınırında patlak veren İHA saldırıları tek bir gerçeğe işaret ediyor. Bölgesel bir çatışmanın fitili ateşlenmiş durumda. Washington'dan Tahran'a, Bakü'den Ankara'ya uzanan bu çok denklemli krizin tüm detaylarını sahadan gelen an ve an taze bilgilerle, haberlerle bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Trump'ın çok önemli açıklamaları var arkadaşlar. Özellikle kara harekatı konuşulduğu günden bu yana Kürt muhalif gruplarla alakalı detaylı bazı haber iddiaları ortaya düşüyordu. Washington Post gazetesinin geçtiği ve bölge başkentlerini alarma geçiren habere göre Donald Trump yönetimi İran'daki rejime karşı iç muhalefet kartını masaya sürdü. Trump'ın bizzat YNK lideri Bafıl Talabani ve KDP lideri Mesut Barzani ile yaptığı telefon görüşmelerinin detayları sızdı. Trump'ın mesajı tartışmaya yer bırakmayacak kadar netti denildi haberde. Bu savaşta tarafsızlık seçeneği masada değil. Ya Amerika ve İsrail'in yanında yer alacaksınız ya da İran'ın yanında yer alacaksınız. Haberin en çarpıcı noktası ise şu: Washington, İranlı Kürt grupların Batı İran'da, yani İşte bir diğer adıyla Rojava bölgesinde bazı noktaları kontrol altına alması durumunda ABD'nin geniş kapsamlı hava desteği sağlayacağını taahhüt ediyor. Bu İran'ın içeriden bir ayaklanma ve dışarıdan bir hava harekatıyla kuşatılması senaryosunun resmen başladığını gösteriyor. Ancak bu durum Tahran ile hassas bir denge kurmaya çalışan Irak yönetimi için son derece tehlikeli bir yol ayrımı anlamına geliyor ifadeleri kullanıldı. Washington Post gazetesinin iddiası bu şekildeydi ve Trump'ın net olarak bu liderlere çağrı yapıp ya İran'ın yanında yer alacaksınız ya da bizim yanımızda yer alacaksınız denildi. Bu diplomatik baskı hattı devam ederken sahada askeri hazırlık sinyali olarak kabul edilen bir gelişme yaşandı. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Irak'taki tüm Amerikan vatandaşlarına derhal ülkeyi terk edin çağrısında bulundu. Ticari uçuşların durduğu bölgede vatandaşların Türkiye, Ürdün veya Kuveyt üzerinden karayoluyla çıkış yapmaları istendi. Dikkat çeken bir diğer detay ise Bağdat'taki yeşil bölgenin tamamen kapatılması ve Irak hava sahasındaki yüksek füze ve İHA tehdidine yapılan vurgu oldu. Askeri uzmanlar bu boyuttaki bir tahliye emrinin genellikle çok kapsamlı bir hava operasyonu veya beklenen büyük bir misilleme öncesi atılan son adım olduğunu bildiriyor. Washington bölgede kalacak olanların ise uzun süreli bir kuşatmaya hazırlıklı olmalarını, gıda ve ilaç stoklamalarını tavsiye ederek krizin derinliğini gözler önüne serdi ve diğer bir yandan çok önemli gelişme daha yaşandı. O da Azerbaycan'la alakalı. Gerilimin bir diğer cephesi ise kuzeyde. Azerbaycan İran sınırında açıldı. İran topraklarında kalkan kamikaze İHA'ların Nahçıvan'daki uluslararası havalimanı ve bir okul binasını hedef alması Bakü'de sabırları taşırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Güvenlik Konseyi'ni acil koduyla toplayarak bu saldırıyı bir nankörlük ve terör eylemi olarak nitelendirdi. Aliyev, bizim gücümüzü sınayanlar demir yumruk ile karşılık alacaktır diyerek orduyu bir numaralı seferberlik durumuna geçirdi. Azerbaycan'ın bu sert çıkışı sadece bir sınır çatışması değil, aynı zamanda Zengezur koridoru ve bölgedeki enerji hatları üzerindeki bilek güreşinin de son safhasına geçildiğini gösteriyor. Bakü hem diplomatik yollarla İran'ı uluslararası alanda köşeye sıkıştırıyor hem de askeri olarak her türlü operasyona hazır olduğu mesajını veriyor. Tabi hal böyleyken Azerbaycan'la sınırlı değil bu durum. Şimdi Tahran'dan düşen birkaç tane haber var. Bu haberlerde işte Türkiye'ye
doğru düşen füzelerin Tahran tarafından atılmadığı konuşuluyor. Aynı zamanda yine Azerbaycan'a Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na giden füzenin de Tahran'ın yapmış olduğu açıklamalara göre kendilerine ait olduğunu söylemiyorlar ve kendilerine ait değil diyorlar bu saldırının özellikle. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Çünkü ikinci bir füze de Türkiye yakınlarına kadar geldi ve Türkiye yakınlarında sınırlarında düştü. Türkiye ise tüm bu ateş çemberinin ortasında hem insani hem de askeri güvenliğini koruma mücadelesi vermeye devam ediyor. Özellikle bu duruma işte bazen sosyal medyada da Türkiye işte Orta Doğu haritası baz alındığında her yer kırmızı, Türkiye yeşil olarak görünüyor ve herhangi bir savaşın ortasında kalmış durumda Türkiye ve iç çatışma işte baktığınız zaman Türkiye'nin işte savaşa girme riskleri bulunurken bölge ülkelerinde yaşanan çatışmalar Türkiye'yi doğrudan etkilerken aslında Türkiye'nin de buna girmemesi ve iktidalli davranması da Türkiye'nin yürüttüğü siyaseti politikayı bizlere gösteriyor. Milli Savunma Bakanlığı İran'dan atıldığı kesinleşen bir balistik mühimmatın Hatay sınırına düşmesi üzerine en sert uyarısını yayınladı. Kimden gelirse gelsin Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her türlü hasmane tutma, karşılık verme hakkımız mahfuzdur denildi. Ankara bölgedeki çatışmaların sivil hayatı ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini vurgularken bir yandan da PEJAK ve diğer unsurların bu karmaşadan faydalanma ihtimaline karşı da teyakkuzda olduğunu ifade ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca kamuoyundaki manipülatif göç haberlerini yalanlayarak sınır güvenliğinin tam kontrol altında olduğunu bildirdi. Türkiye'nin bu dengeli ama kararlı özellikle politikası çatışmanın daha geniş alanlara yayılmasını engelleyecek tek sigorta olarak görünüyor. Haberde bunlar yer aldı ve diğer bir yandan kuşatma aslında daralıyor. İran'a karşı kuşatmadan bahsediyoruz. Diplomatik kanallar yerini askeri hareketliliğe tamamen bırakmış durumda. Trump'ın planı, Aliyev'in kararlılığı ve Türkiye'nin sınır güvenliği refleksi önümüzdeki günlerin çok daha sıcak geçeceğini gösteriyor. Sizce bu gerilim topyekün bir bölgesel savaşa, çatışmaya dönüşür mü? Yorumlarda görüşlerinizi lütfen belirtin arkadaşlar. Bölgedeki bu kritik süreci anlık olarak takip etmek ve en güvenilir analizlerle sizlere ulaştırmak için çabalıyoruz. Sizler de bu desteklerimizi görüyorsunuz diye düşünüyorum açıkçası ve henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak sizlerden özel ricamızdır. Bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.